Avrupa karasının en kuzeyi Nordkap'tan geri dönüş yolculuğumuz devam ediyor. Bu bölümde Murmansk'tan yola çıkıyoruz. İlk durağımız dünyanın ilk nükleer buz kırıcı gemisi Lenin oluyor. Ardından Alyosha, vatanseverlik anıtını görüyoruz ve Segesa şehrine kadar 750 kilometre yol ve sonrasında otel bulmakta zorlansak da nihayet bir yer bulup dinleniyoruz. Yine yağmurlu bir sabah ve yine 750 kilometre yol sonunda Veliki Novgorod şehrine vardığımızda artık Kutup Yarı dairesinden çıkmış olduğumuz için beyaz geceler bitiyor ve havanın karardığına şahit oluyoruz. Belarus'a girmenin bu kadar zor olmasını beklemiyoruz doğrusu. Türlü sorunlarla karşılaşıyoruz ve maalesef Litvanya üzerinden geçmek zorunda kalıyoruz. Ama sorunlar bitmiyor. Sınır kapısından geçerken yolculuğumuzun en tedirgin anlarından birini yaşıyoruz. Silahların çekilişine, sınır polisinin gerilimine şahit olduktan sonra tedirgin birkaç dakikanın ardından geçmemize izin veriyorlar. Bu bölümde yolculuğumuz Lviv'de son buluyor. İyi seyirler. Günaydın. Murmansk limanındayız. Şöyle arkamızdaki liman binasını görelim öncelikle. Çok önemli bir gemiyi görmeye geldik. Arkamda görmüş olduğunuz gemi Lenin. Rusların ilk nükleer buz kırıcı gemisi. İnanılmaz büyük. Buyurun anlatın geminin tarihini. Evet, ne biliyorsunuz? 1955 yılında yapılmış dünyanın ilk nükleer icebreaker. Herhalde bir 10 sene öncesine kadar aktif görevdeymiş. Ve şu anda burada müze olarak kullanılıyor. Dev Rus endüstrisinin bir işareti. Çok güzel bir yer. Yerin bir çamursu hali var, biraz sinir ediyor beni. İkinci Dünya Savaşı vatanseverlik anıtı bu. Belarus, Poland, Romania, Bulgaria and Istanbul. The whole tour is 20 days. Take care. Thank you. Oğlum nereye geldik lan? Bu ne biçim şey? Böyle şey mi olur? Otel ya. Bakalım tekrar. Yorulduk ve yer bulamadık. Nereye gideceğim ki onu bilmiyorum yani. Sonunda bulduk oteli. İngilizce bilmiyor, biz Rusça bilmiyoruz. Az kalsın sokakta kalıyoruz. Ya o birden panikledi, ne yapacağım ben? Paniklerim, burada tut, duş var orada. Ne istesek Her şu anda şey vermeye açık. razıyız. Yani bütün olasılıklara kapımız açık, onu demek istiyor. Kadın? Sen söyle odayı versin bize. Ben Segeza'dayız. Herhalde 750 kilometre falan yol yapmıştık. Artık geri dönüş yolundayız. Hızlı dönmeye, toparlanmaya çalışıyoruz. arkamda ayı var. Bir ayı da burada var. Rusya Segesa şehrindeyiz. Dün akşam zar zor bulduğumuz Segesa otelden bugün sabah yine yağmurla ayrılıyoruz. 750 kilometrelik bir yolumuz daha var bugün. Allah'ın dağında benzin almaya çalışıyoruz. Parmaklıkların arkasından Evet parmaklık. kızlar bizle dalga geçiyor. Çünkü sürekli kahve içiyoruz. Amerikano falan diyor. İngilizce 0. Kadir Amerikan almayı başarıyor.
Ama bize bakıp bir şeyler söyleyip dalga geçiyorlar. Are you the only one speaking English here? Not even you? Okay. Parkımız da var. Yol boyu hız sınırı gibi ısı sınırı vardı. 19 dereceyi geçemedik. Burası bir kalenin içerisi. Burada kullanılan kırmızı tuğ olarak Kremlin'de kullanılan Kremlin Sarayı'ndakilerle aynıymış herhalde. 5 kubbelisiymiş. 5 kubbeli. 11. yüzyılda yapılmış. Batı Rusya, Volkov Nehri sınırında güzel bir kasabadayız. Şöyle Veliki Novgorod. Veliki Novgorod. Şehrin ismi. Etrafı da bir görelim. Kocaman bir park. Güzel bir İtalyan restoranı bulduk. İçinde Rus yemekleri de var. Güzel bir yol. Bu benim resmim. Evet, köpeği alıyoruz yemek gelene kadar. Çocuk ne yapsın, yapıyoruz. Artık hava kararıyor. Arctic Circle'dan çıktığımız için. Yarın heyecanlı bir gün. Yarın Belarus'a gideceğiz. Bakalım gideceğiz. gümrükte nasıl bizi sorguya çekecekler mi? Geçelim de çıkamayız yani. Bu bizi yavaşlatmak için yapılmış bir hamle. Yol kapalı. Gidemiyoruz. Şunları kullansak geçeriz üzerine. Kaç saat? Geçiş yok. Raylar da çok yüksek. Aynı bunun aynısı orası işte. Hello. Bekliyoruz. Okay. No. Okay, you can't cross here. This border is prohibited for you. Why? Only citizens. It's not an international border. Only citizens of Russia and Belarus can go. Where can we enter? You can go to Burachki. Burachki. Can you help me write it here? Вот, да, вот. Okay, we go back. Yes. I'm sorry, but No problem. We didn't know that this is for citizens only. okay. Stop. Yani gittik öbür taraftan Belarus'la Rusya sınırındaki sınır kapısından sadece
Belarus ve Rus vatandaşları geçebiliyormuş. Neyse ki şansımız oradan 55 kilometre kuzeyde Rusya-Litvanya sınırı var. Oraya geldik. Şimdi Rusya tarafındayız. Çıkmaya çalışıyoruz. Litvanya'dan da tekrar inadımız inat Belarus'a girmeye çalışacağız. Good luck. Take care. Safe travels. Arkadaşı diyor. Öyle ne yaptı diyor. Hadi bir kahve içelim gel. Bundan sonra da zaten kararıyor, daha yavaş yavaş 90 gideceğiz. Geçmiş olsun. Göstermek istiyorum bana. Hadi öpüyorum sizi. Beğenilerim devam etsin. Bye bye. Like I'm on my tiptoes, baby. You think a little too small. I got big goals, baby. Ain't where the money at? Look, I just need the info. Pronto, I go and get it, split it with my kinfolk daily. And I'm the type of that might change my number on you. Yeah, that's how you react when people took a slumber on you. Pretty brown skin, baby. I can see the summer on you. You see all the bread, and I know it make you wonder. Yani bak, buradan yola gidersek yola, bozuk yola 2 saat 17 dakika diyor orası geciktirme. Devam edelim değil mi? Ama yavaş yani, dikkat et. Offroad'u aldım ben. Evet, bu lastiklerle yapılmamız gereken bir iş yapıyoruz. Yol yapım çalışmasına denk geldik. 10-15 santim yeni serilmiş kumun içerisinde asfalt lastiğiyle geçmek zorunda kaldık ve yol burada hala kapalı görünüyor ama şöyle bakarsak 1-2 kilometre sonra yola girecek gibi görünüyor. Belarus'a doğru gitmeye çalışıyoruz. Out the kitchen, yeah. I could make a hit on whatever you pitching. Baby, let me fill up whatever you missing. Or you like it up at the top, it's a better view in it. I'm not surprised at all. No way, hey, what you need? Come on, just pay the fee. I supply it all. Working round 11-17. 45 dakika sonra mı açılıyor? 11 önce kimse gelmez buraya diye düşünüyorum. Burası Belarus, burası Litvanya ve biz geçemiyoruz. A15'e nereden gidiliyor? Şehir merkezinden gidiliyor, geri gidebilir. Çıkabilirsek Belarus'a gideceğiz de yolumuz uzun, gençliğimiz var. Hadi de parmağa bastık. Parmak tamam mı birader? Okey. Geçen bizi beğenecek. Elif 3 kişiye sordu fotoğraftaki bu mu diye. Şaka yapıyoruz. Evet. Yanındaki kadın gülüyor artık. Benim dedim ben. I am. Öyle dedim gerçekten. Farklı mı fotoğraf?
Yok yani saçım biraz daha uzundur yani. Thank you. Hello. Passport? Yes. Yes. This plate number. Home, Istanbul. Today Lviv, Ukraine. Silah mı? Should we get up? Get up? Okay. That's easy. Ben de tırstım lan, silahlar milahlar gibi. Her maceranın bir sonu var. Bu hikayemizin bir sonraki bölümünde yolculuğumuzu tamamlayıp başladığımız noktaya birçok anı biriktirerek dönmüş olacağız. Lviv'den yola çıkıp Türkiye'ye kadar motor süreceğimiz bir sonraki bölüm, Nordkap maceramıza nokta koyarken hikayemiz için sadece bir virgül olacak. Eve dönmüş olmak, yeni yolculuklar için hayal kurmak demek.